بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Evet Abdullah abi. Abdullah mıydı? Abdullah. Evet Abdullah abi. Nerede yaşıyorsun? Kullanmak. Hollanda'da. Geldi buraya seans tedaviye. Önce bir yaşadıklarını dinleyelim. Neler yaşadın, bu süreçte kimlere gittin, yaşadığın sıkıntılar ne, sorunlar ne, önce bir dinleyelim. Bu arada yayın haklarını veriyor musun? Evet, her şeyi veriyorum. Teşekkür ederim. İnsanlar da bilsin, öğrensin. Tamam. Yani herkes, insanlara alay etmesinler böyle şeylerde. Herkes. Bir de inandıramayınca insanlar böyle yaşadığını... saygı duysun yani. Bir hastaya nasıl saygı duyuyorsa böyle insanlara da hani Evet. ünlü insanlara da saygı duyuyorsun. Bir de en büyük sorunlardan birisi o değil mi? Mesela bir sorun yaşıyorsun, insanlar seninle deli gibi dalga geçiyor, sen deli misin diyor. Seni aptal yerine buluyor, Aptal salak yerine mısın, buluyor. böyle şeylerle niye uğraşıyorsun? Evet. Böyle şeyler yoktur diyorlar. Peki siz yaş kaç şu an Abdullah abi? Yaş 51. 51 yaşındasın. Tam olarak kaç yaşında başladın sorun yaşamaya ve ne sorun yaşıyorsun? Bu sorunu benim tamamen önceleri ben anlayamadım gerçi de. Hı hı. Bu 2004'ten beri yani 11 senedir, 11 seneye gidiyoruz. Tam yani Fark ettiğin bir sorun var 11 senedir. 11 yıldır var. Yani 45 yaşlarında falan fark ettin. Peki fark ettiğin neydi ve yaşadığın sorun neydi Abdullah abi? Hep ağırlık veriyor. Sürekli vücudunda bir ağırlık vardı. Bir. İkincisi, İkincisi işte işlerim olmuyor. Normal Allah'ın verdiği gün tersine dönmüş. Hayatım yani tersine gitmiş. yani bütün işlerin ters gitmeye başladı. Ters gitmeye başlıyor, evet. İki bu, ağırlık bir, işlerin ters gitmeye başladı. İki, başka neler vardı? Başka işte uykuya giremiyorum. Uyuyamama. 2004'ten beri uyku yok. Daha bir gün uyumadım, bir saat uyumadım. Uykuya girmedim yani. Hiç girmedim. Yani sen şu an 11 yıldır hiç uyumadın mı? Uykuya girmedim. Böyle dalamıyorsun da mı? Daldığım zaman kabusa seni çeviriyor. Yani uykuya daldığın an bir kabus görüyorsun. Kabusa seni çeviriyor, evet. Ve hemen uyanıyorsun. O işte bir saat, 1,5 saat sürüyor. Ben artık uyanmak istiyorum. Kabus olduğunu, yalan olduğunu, bir rüyanın bir hani bir... Peki ne tarz kabuslar görüyorsun? Ya işte saçma sapan mı rüyalar gösteriyor. En önemlisi. Yani korkunç kabuslar senin uykuyu tamamen... Beni alıp cinsel şeylerine götürüyor. Sapık rüyalar gösteriyor. Cinsel içerikli rüyalar da görüyorsun. Evet. Yani uykunda gördüğün şiddetli kabuslar seni uykudan nefret ettirdi mi yoksa Nefret ettiriyor. hem nefret ettirdi hem Hem de- uykuya girmekte zorlanıyorsun. Hem de giriyorum uykuya, hem de ister istemez yatırıyor. Girdiğin anda kabuslar görüyorsun. Üçüncüsü bu. Peki fiziksel olarak vücudunun herhangi bir bölgesinde bir ağrı, bir yanma, kasılma, uyuşma var mı? Ben şöyle anlatayım. Boynumda, bütün mesela boynumda. Ense kökünde bir ağırlık var. Omuzlarımı bazen sıktığı zaman böyle 3 ay bırakmıyorum. 3 ay Yani bir şey görünmeyen bir el, bir mengene gibi omuzlarından ve ense kökünden seni sıkıyor.
Acı hissediyorsun o zaman. Acı hissediyorum, evet. Ama ortada gören sıkan bir şey olmadığı için de. Doktora gittim peki bu konuda doktora. Doktora gittim. Doktor ne teşhis koydu? Doktor sana veriyor, agresif sakinleştirme hapları veriyor veya moralin bozuk olduğu için moral hapları veriyor. Onlar da fayda etmedi. Yani tıbben koyduğu bir teşhis var mı? Bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu, OKB falan. Bir şey yok. Hiçbir şey yapmadı. Sinirsel bozukluk. Sinirsel dedi, sen dedi kendi kendine dedi, hasta oluyorsun dedi. Düşünerek hasta ediyorsun kendini dedi. Omuzlarında ve ensemde dedim. Peki namaz kılabiliyor musun? Öyle şeyleri ben istiyorum ama Namaz kılmak istiyorsun ama ağırlık geliyor işte, ağırlık veriyor, uykun geliyor, canın istemiyor, artık namaz kılmaya meylettiğin anda bir ağırlık, bir sıkıntı ve... Şöyle izah edeyim ben. Ben kitap okumak istiyorum, Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum güzelce. Abdestimi alıyorum, Evet. oturuyorum. Benim aklımı cinsel şeylere, kötü şeylere yani Getiriyor. okuduğum halde abdestliyim. Yani olmayacak şeyi Peki okuyorum. içinden böyle küfür sözleri, Allah yok, haşa, Öyle şeyi ben geçiyor mu beyninden? öyle şey geçmiyor. Çünkü ben inançlı olduğum için, Allah'a inandığım için öyle şeyleri hani ben istemiyorum. Ama sürekli cinsel içerikli şeyler Cinsel iş, evet. aklına geliyor ve bu sefer namazdan da uzaklaşıyor. Uzaklaştırıyor, evet. Peki şu ana kadar bu konuyla ilgili birçok hocaya gittin sanırım. Hocaya gittim, Makedonya'da hocaya gittim. O hocayla fazla konuşmadık. Hoca sağda dedi, ismin dedi, doğum tarihin dedi. Bak dedi, sende dedi, cin var dedi. Piri var dedi, o dedi seni rahatsız ediyor. Cin var dedi. Evet, piri dedi. Peri var dedi, seni rahatsız ediyor dedi. Ne yaptı? Muska mı yazdı? Muska yazdı, bir sağ omzuma, bir sol omzuma, bir de kalbime dedi. 70 gün dedi, bunları taşıyacaksın. Taşıdın. Taşıdım. Sonuç sıfır. Sonu sıfır. Peki başka hocaya gittin mi? Başka hocaya gitmedim. Bir medyumdan bahsetmişsin herhalde. Medyumdan da aradım. Diyor 3000 euro istiyor. Medyum kim bu? Nerede yaşıyor? Medyum Almanya'da, Frankfurt'ta yaşıyor. 3000 euro istedi 3000 senden. euro istiyor. Peki ne garantisi varmış 3000 euro verdiği zaman tedavisinin? Ben sadece de telefonda sordum. Dedim böyle durumum var. Dedi bana fotoğrafını gönder dedi. Dedim fotoğrafa dedim kaç para istiyorsun? Dedi 350 euro dedi. Bakmak için dedi 350 euro. Dedim abi dedim bende cin var, büyü var. Dedim ondan sonra dedim kaç para istiyorsun tedaviye? 3000 euro. Yani 350 euroya fotoğrafına bakıyor, fotoğrafından sende ne olduğunu tespit ediyor, teşhis ediyor. Evet. 3000 euroya da tedavi yaparım diyor, seans alırım diyor. Peki dolayısıyla sen de hissettiğin gibi dolandırıcı gitmedin. Evet, ben de baktım onun şeyinden biraz konuşmalarından şüphelendim. Dedim bu... Bize nereden ulaştın? İnternetten yine benim Videoları izledin. her gün evde olduğum için başka yapacak bir şeyim yok. Bunları araştırdım. Sizi orada takip ettim biraz. Belki ben de dolandıracağım. Olabilir. Bize belki dolandıracağız, göndereceğiz. İnsanın anında yazmıyor işte açıkçası. 3 tane evlilik yapmış abi. Evliliklerde de problemler yaşamış. Yoldan anlatsın. Evet, biraz daha özel hayata girelim. Özel hayatım 88'de evlendim ilk eşimle. Evet. 2 sene iyi gitti. Ondan sonra işler bozuldu. 2 seneden sonra evlilik bozulmaya başladı. Çocuk var mıydı? Çocuk işte bu büyü yüzünden herhalde olmuyor. Çocuğunuz olmadı. Çocuğu bırakmıyor. Olmadı. Anladım. 2 sene evlilik sürdü, sonra bozulmaya başladı. Ayrıldınız mı? Ayrıldık abi. Peki daha sonra tekrar denediniz mi? Tekrar aradan 8 sene geçti. Sene 1998'de yine Türkiye'den, Hollanda'dan geldim Türkiye'ye. Evet. Tanıştım, anlaştık, evlendik. Hı hı. Onu götürdüm Hollanda'ya. İyi Evet. hayat yaşıyorduk, çok güzeldi. Ne kadar sürdü? 2-3 sene güzel gitti. 2 sene. 2 sene, 3 sene güzel gitti. 2005 yılında başladı bu. Sorun yapmaya başladı. Sorun yapmaya başladı. Sonra ayrılmak zorunda kaldınız. Sonunda ayrılmaya kaldık. Sonra pes etmediniz, bir daha evlendiniz. Peş etmedik, o da 3 ay sürdü abi.
O da anladı. Çünkü bende kadın durmaz. Şu anda ben hastayım. Bende kadın durmaz. Peki eşlerinizle ilgili bir problem yaşıyor muydu? Mesela hiç şiddet uyguladınız mı eşinize falan? Hiç şiddet yok abi. Hiç şiddet uygulamadınız. Sadece ben Yapısal olarak da normal iyi bir ruhsal yapınız gözüküyor. Yani böyle bir küfür, hakaret, kavga Hayır. falan o tarz şeyler de zannediyorum. şöyle izah edeyim ben sessiz, yalnız bir insanım. Efendi, böyle kızmayan, bağırmayan, yardımsever. Böyle bir Ama ruh işte, yapımı var. işte bende sadece bir ağırlık var. Ben her şeyi yapmak istiyorum, yapamıyorum. Ama sizdeki ağırlık sanki karşıya da çöküyor gibi. İşte karşıya çöküyor işte. Ben her zaman yattığım için Hı-hı. her gün ya oturma odasında koltukta yatıyorum ya da yatağa yatıyorum. Benim öyle fazla bir ayakta güzel bir sağlıklı bir vaktim yoktur. Hı-hı. O yüzden işte herhalde hanımlarla geçimsizlik oluyor. Onlar da herhalde aptallık gibi beni görüyor, salak gibi beni görüyor. Böyle bir sorun yaşıyorum. Yani böyle bir sorun yaşıyorum. Anladım. Peki diğer eşlerinizden de çocuk olmadı. Çocuk olmadı. Buna ben gittim hocaya diyor, sana diyor kısmetini diyor bağlamışlar diyor, kısmetini kapamışlar diyor. Bu diyor içinde diyor senin diyor karnında bir cin var diyor, cin. O diyor çocuk yapmayı diyor bırakmaz diyor. O diyor senin diyor sen ne kadar evlensen diyor, kaç sefer evlensen de diyor o diyor bırakmaz diyor. Peki cinsel anlamda bir iktidarsızlık ve herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Cinsel anlamda öyle bir sorun yok. Normal her şey sağlıklı. Sağlık gidiyor. Peki doktora gittiniz mi böyle hani bazı erkeklerde sperm sayısı falan daha düşük oluyor. Evet, doktora gittim. Öyle bir düşüklük var mı? İlk evliliğimde gittim. İkinci evliliğimde gittim. Ne dedi? Doktor ne dedi? Hiçbir sorun yok diyor. Her şey normal. Her şey normal diyor. Bayan mıydı doktor? Bayan Evet. veya erkek fark etmez. Çünkü Doktor da dedi mi sende cin vardı? doktor cin demedi. Peki şimdi normal ama doktorun dediği şu ya, normal şartlarda senin çocuk olur dedi değil mi? Çocuk olur dedi, evet. Şimdi tam da tedaviye başlayacağımız zaman da karı durmuyor, karı gidiyor. Yani çocuk için tedaviye başlayanlar Hanımlar ben mesela gidiyor. doktora gidiyor, tedaviye. Enteresan bir hikaye. Güzel bak bu. Yani böyle bir çıkmaz insan hayatında değil mi? Abi çok kötü şey, çok kötü şey. Peki şöyle düşündün mü Abdullah abi? Bu hadiseler benim başıma geliyor. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça diye bir tabir var. Yani başımıza gelen bütün belalar ve musibetler bizim kendi yaptığımız hatalarımız, bazen günahlarımızın, bazen büyük sözlerimizin birer bedelidir. Abdullah sen geldin 51 yaşına, oğlum ne halt işledin diye hiç kendine sordun mu böyle mesela? Çünkü benim bu yıllardır benden bu hastalık olduğu için sorma, düşünme şeyim yok bende. Fırsatımı Yani bulamadım ben. bunu bile düşünemedin hiç değil mi? Bulamadım Mesela? ben hiç bugüne kadar. Yani 25 yıldır ben şimdi gençliğim nerede benim? Gençliğimi bilmiyorum ben. Başladığım hayat yaşam onu bile bilmiyorum. İntihar düşündünüz mü bu süre içerisinde? İntiharı çünkü inancım olduğu için ben intihar yapmam. Düşünmem onu. Çünkü Ama hayatta günah. hiçbir keyif ve lezzet almıyorsun. Keyif ve lezzet almıyorum. İşkence gibi sanki. İşkence yani. gibi. Ama hiç bu konuda da kendini sorgulamadın. Abdullah ne yaptın da bunlar başına geldi demedin. Hiç sorgulamam abi. Peki bir hatandan veya günahın bedeli olarak bunları yaşıyor olabilir misin? Hayır abi, ben Allah'ın iyi bir kuluyum. Çünkü ben inanıyorum, ben kötü bir insan değilim. İşte bunu çevrem yapıyor bunu. Ama Abdullah bizim seansa aldıklarımızda mesela hepsinde de kendi hata ve günahları çıktı yani. Onlarda demek hatalara vardır. Yani sen burada istisna çıkma şansın da yok bence yani. benim Bilmeden belki hatasız- farkına varmadan hatasız- söylediğim bir söz belki. hatasız kul olmaz. Tabii. Onları biraz irdeleyeceğiz. Bir aile tablosuna bir bakalım inşallah. Ondan sonra şey yapalım, devam edelim. Sorunu anladık şu anda. Şimdi Abdullah abi, Alişan amcanın kızıyla evlendi.
Doğru mu? Evet. 2 sene sonra amca kızıyla ayrıldı. Evet. Ayrılığı amcanın kızı istedi. İstemedi de ister gibi işte Sen mi ayrılalım istedin? ben ayrılalım istemedim. Ben çok yalvardım. Yapmayalım dedim. Dedi amcam dedi böyle istiyor dedi. Amcam yani babamı kastediyor. Peki baban neden sizin ayrılmanızı istedi? Ya işte çocuk olmuyor diyor. Ev olumsuz diyor işte. Bilmiyorum artık galiba nasıl. Sence şimdi sen babanın zannediyorum o dönemde sana büyü yaptığından şüphelendin. Evet. Muskalar buldun. Muskaları sonra buldum ya sonra. 10 sene sonra buldum. 10 sene sonra ceketinde falan muskalar buldun. Çocuk olmadığı için baban kardeşinin kızıyla senin ayrılmanı istedi fakat sen istemedin. Araya bir husumet girdi orada. Evet. Babana kızdın. Evet. Doğru mu? Evet. Ondan sonra babayla aran soğudu mu? Görüşmeler falan. Babayla aram, ben evlendiğimde bir yıl babamın yanında kaldım, ayrıldım ben. İşte mesela bu, tek olan ayrılır mı? Sen ilk evlendin, babanla birlikte kalıyordun. Evet. Bir sene sonra ayrıldın. Evimi ayırdım, evet işte Evini ayırdıktan sonra buradan başladı. baban da sana gıcık kaptı, Gıcık sinirlendi. yaptı, evet. Tek Ben olan, seni dedi evlendirdim. Bu Tek- sefer seni de evlendiğin eşinden kendi kardeşin çocuğu olduğu için ayırdı. tek olan diyor, ayrılmaz diyor. Tek olan diyor, kalır. Sen bir oğlansın, Evet. bize bakacaktın, ayrıldın diyor. Evet. Buradan bir husumet oluştu. Oradan bir kin yuttu bana. Sonra babanla şu an görüşmüyorsun. Babamla görüşmüyorum. Yine de ben evim ayrıydı, yine de gidiyordum mesela ayda bir, ilk haftada bir, nasılsınız, iyi misiniz? En son ne zaman gittin anne baba? Annem de sağ zannediyorum. Benim en son onlardan ayrılışım yıl 1996. 96'da ayrıldı. 96'da. Yemek yiyordum, çorbayı masaya vurdum, çıktım gittim. Sebep? Sebep, o arada damadı da gelmiş, ben de geldim eve. Güzel konuşuyoruz, yemek yiyoruz. Evet. Damadını ne bileyim, ondan konuşuyor, benden konuşmuyor. Yani küs gibi. Bana küs gibi, onun çocuğuna, kızım gel buraya, bana yani böyle yapıyor. Yani gıcık gıcık bakıyor. Yani bak, şunları gör gibicesine. Yani şey yapıyor bana böyle. Nasıl anlatayım sana? Bir 96'da o zaman evli değilsin sen. 96'da evli değilim ben. Ya gençlik çağında da yani o zaman 30 yaşında mısın? 96, 2006, 2016 tabii. Öyle oluyor evet. 30-31 yaşlarındasın. Yani aslında 20 sene önce babanla senin kapışmaların başlamış. Başlamış evet. Tartışmalar başladı. Yani baban da 26 sene önce başladı bu tartışma. Ben evimi ayırdım, tartışma başladı. peki evlendikten sonra anne babamın yanında kaldın diyorsun. Ben işte evlendim, ben Türkiye'de evlendim. Bir yıl babamlarla kaldım evli. O zaman bir sorun yoktu. Sorun yoktu. Yine de onlar yönetiyordu. Yine de onlar yönetiyordu. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yatağa bugün yatacaksın, bugün yatmayacaksın. Şu gün seks yapacaksın, bugün yapmayacaksın. Onlar yönetiyordu. Bıktım ben. Burama geldi, ev ayırdım. Anne yapmıyordu ama baba Annem yapıyordu. İkisi de yapıyordu. Çünkü benim tahminim şöyle. Annem babama büyü yapıyor. Emir altına alıyor yani. Beni dinlesin, beni şey yapsın diyor. O da bunlar yapıyor bunlara. Benim tahminim böyle. Çünkü anneme bir şey dedirtmiyor. Kimse yani sen konuşsan böyle bir şey dedirtmiyor. Annem de beni sevdiği için o da işte işine şeytan oldu. Babamın şeytan var ya. Beni işte anneme teslim edecek. Ama iyi niyetten yapamıyor, kötülükten yapıyor. Yani Allah yolundan gitmiyor beni elde etmeye. Baban namaz kılıyor mu? Bu ara kılıyor. Evet kılıyor. Hacıya da gitmiş. Duyduğum Anne kadarıyla. kılıyor mu? Anne de kılıyor. Şimdi Abdullah abi şöyle gel yaslanmış sakin ol. Seni çarpan annen baba. Annem babam öyle. Ben zaten resmen biliyorum ben. Böyle şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Seni çarpan annen baban şeytan fitneyi sokmuş ama enteresan olan şu. Bir evlat sebebi ne olmuşsa olsun neden anneye babaya öfke duyar veya anne baba onun kendisine öfke duymasına sebep olacak hareketler yapar.
Bilmiyorum. Ben annemi babamı yine seviyorum. O da bir Allah'ın kuludur. Ama yine de bak sen küçüklüğünden beri biraz daha aşağılara in. 15-16 yaşlarına gel. Annene babana karşı bir söz dinlememe, bir asilik damarı sende kontrol edemediğin bir şekilde süre geliyordu. Doğru mu? Abi ben... Yani onların doğru dedikleri de sana eğri geliyordu. Eğri geliyordu. Evet, eğri geliyordu. Ve onlar Çünkü- seni öfkelendiriyordu. Çünkü ben öfkemi içime atarım hep. Dışıma vurmazdım ben. Ama Hep anne içime- baba seni tetikliyordu. Evet, hep ben o yaptım. Evet. Şimdi buraya kadar geldik. Anne babanın seni tetiklemesi için 2-3 tane sebep var. 1. Anne baban senin üzerine bir adak adayıp Allah'a bir söz verip o sözlerini yerine getirmemesiyle sana bir şeytan musallat olur. Onlara da bir şeytan musallat olur. Kedi köpek gibi birbirinizi yersiniz. Bu birinci Evet. seçenek. İkinci seçenek. Annen ya da baban kendi anne veya babasından evladının hayrını görme diye bir beddua alırlar ve aldıkları bu bedduadan dolayı da senin hayrını göremezler. Bu ikinci seçenek. Üçüncü bir seçenek. Annen baban ana babasını dinlemeyen bir Ademoğlunu kınar. Tamam mı? Der ki ya benim böyle evladım olsa keserim, böyle evladım olacağını hiç olmasın falan. Kınama yapar. Ademoğlunun başına da kınadığı şeyi yaşamadan asla ölmez. Üçüncü bir seçenek. Bu. Dördüncü bir seçenek hariçten birisinden, harici olan birisinden ah ve beddua alır. Ve aldığı bedduada, intizarda evladının hayrını görmediği alabilir. Bir başka seçenek, baban haksız bir mirası oturur. Kardeşlerinden bir tanesi der ki yapıştırır bedduayı. Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Zürriyetin kurusun. O der bu der. Yani böyle seçenekler var. Bunları şimdi tek tek tarayacağız. Sen şimdi önce bir dua et bakalım. Allah'ım anne babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Önce bunu bir söyle bakalım. Bu duada ne hissedeceksin? Allah'ım. Aç ellerini Abdullah abi. Allah anne babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, anne babanın adaktan, yerine getirmediği adaktan dolayı şeytandan sana sığınırım. Hayır, şöyle diyeceğim. Allah'ım annemin babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, anne babanın yerine getirmediği adaktan, Gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et duaya. Allah'ım anne babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Söyleyeyim mi? Allah'ım, anne babanın getirmediği adaktan dolayı şeytandan sana sığınırım. Bunu söylerken hafızan kayboluyor mu? Daha kısaltalım. Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, yerine getirilmeyen adaktan dolayı sana sığınırım. Yine söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Allah'ım, Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. yerine getirilmeyen adaktan dolayı sana sığınırım. Hayır yine olmadı. Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, yerine getirilmeyen adaktan dolayı şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, yerine getirilmeyen adaktan, şeytandan sana sığınırım. Bunu tam söyleyemiyorsun, telaffuz edemiyorsun. Bir kalk bakalım Abdullah abi. Kamera açısını bir ayarlasana. Gel böyle gel abi. Ama ayarlarım. Sırtını bir dön abi şimdi bana. Böyle dur, bitişli ayakta bakalım. Hafif bir çekilme hissediyor musun? Hiçbir şey hissetmem. Böyle dur.
Böyle. Şurada. Hafif. Hafif %5 gibi falan. Evet. Evet, otur abi. Devam edelim. Ada genelsiz zayıf. Baban çok sinirlendiği zaman bela okur muydu abi? Dua eder. Babam çok ters bir insandı ya. Çok inatçı bir insan. Peki babasıyla ters miydi? Dedemle mi? Ali dedenle ters miydi? Ali değil. Babası Abdullah dedem. Şimdi Ali abisi. Kardeşim. hayır, babanın anne babası Ali ve Ayşe demiştin sen. Babamın annesi Safiye. O zaman yanlış. Annenin annesi mi Ayşe? Annemin annesi Zülfiye. O zaman bunu yanlış mı yazdırdın? Şimdi babanın annesinin adı ne? Zülfiye. Babamın Safiye. Babanın Safiye. Babanın babasının adı? Babamın babasının adı Abdullah. Senin ismin. Abdullah. Yani dedenle aynısını taşıyorsun. Abdullah dedenle babanın arası bozuk muydu? Babam geç yaşta ölmüş. Ben yokken. Baban kaç yaşındaymış? Babam o zaman herhalde 16 falan. 17 falan. Peki Nail'in çocukları var mı? Var. Çocukları evli. Çocuklar şu anda evli. Çocukların çocukları da var. Var herhalde. Bir tanesinin var bilmiyorum. Pembe evli. Pembe evli. Çocukları var. Çocuklar. Ayşe evli. Ayşe de evli. Şimdi Bu çocuklar da evli senin kardeşin. Özgül çocukları var. Öznur evli. O da evli de çocuğu yok herhalde daha onun. Yeni mi evlendi? Yeni evli. Peki annenin kardeşi Osman evli mi? Evli. Çocukları var. Çocuklar var. Çocukların çocukları. Var. Rahmi'nin Onun da var. çocukların çocukları da var. Yani sen evlenmeyen tek kişi sensin. Tek kişi verdim evet. Çocuğu olmayan tek kişi Tek daha kişi var. verdim. Peki. Şöyle bir dua et. Aç ellerini abi. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan, şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan, şeytandan sana sığınırım. Bedduadan gelen şeytandan. Allah'ım bir daha söyle nasıl? Hafıza kayboldu değil mi? Ha, kafada kayboluyor. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan, şeytandan sana sığınırım. Söyleyemiyorsun. Bak, Allah'ım babamın yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan, şeytandan gelen, yine söyleyemiyorum. Hafızam gidiyor hep. Birinci cin babamın evlendikten sonra falan değil. Evlenmeden önce daha gençken Gençken, evet gençken. okuduğu belalar ve beddualar sende toplandı. Okuduğu her bela için bir cin musallat. Peki Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan, şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Israrla duaya devam et inanarak. Allah'ım annemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Bunu da söylerken yine zorlanıyor musun? Önce bir hafıza Peki şöyle de şimdi Allah'ım anne babamın yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım anne babanın yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım.
Devam et. Allah'ım anne babanın yaptığı gelen, Anne babamın. gelen bedduadan, şeytandan gelen sana sığınırım. Orada film kopuyor. Kopuyorlar. Peki, peki abi. Küçükken annen baban seni döver miydi? Öyle fazla şey yapmazlardı. Onlar sadece agresifti. Agresif. Sinirliler. Sinir, evet. Yani Şiddet uyguladıklarını hatırlıyor musun? şiddet yok, öyle şiddet yok. Hiç babanın seni dövdüğü bir an falan hatırlıyor Yok, musun? öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Anne baba Türkiye'de mi? Şu anda Türkiye'de. Anne babanın yanında çözülecek. Burada çözülecek. Seni barıştıracağız. Helalleştireceğiz. Yaptıkları beddualardan tövbeyi yaptıracağız ama binlerce var okudukları bela. Her bir yaptığı bedduadan 7 gün boyunca istiğfar edecekler. Ben onlarla konuşurum. Ondan sonra Allah'ın izniyle sende hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bir tane adak keseceksin zannediyorum, ya mürvetini görürsek şunu diye böyle, belki annem bir oruç adadı, belki babam bir fakir duracağım dedi, bir şey dedi. Ama yerine getirilmedi zannediyorum. Ondan sonra üzerindeki kalkar. Şimdi ben bunlarla Büyü yok, şurada bir zanna düşmüşsün. Onlar çocuğun olsun diye falan muskalar yapmışlar ama üzerinde bir büyü etkisi kesinlikle yok. Sana yapılan bir büyü yok, annenin babanın yaptığı. Sadece onlar daha önce okudukları belalardan tövbe etmemişler. evet, evet. Dil büyüsüyle seni çarpmışlar ve bu da ana babanın rızasını alamayan evladının mürvetini göremez diyor mesela. Tabii tabii. Mürveti göremez. Yani mürvette senin çocuk sahibi olmanda kesinlikle etkendir. Mesela diyor ki bir hadis-i şerifte, anaya babaya duayı kesenin rızkı kesilir diyor. Kesinlikle. Mesela sen hiç dua etmiyorsun onlara. Ama diyeceksin ki hocam bütün kabahat bende mi? Evet. Bütün kabahat sende değil. İnsanlar ağızlarından çıkan beddualar ve belalarla kendi çocuklarının vücuduna şeytanın girmesine sebep oluyorlar. Ondan sonra da benim çocuğum hasta oldu, yok çocuğu olmuyor, yok şu oluyor. Gidip kendileri hocalara koşturuyorlar. Evet. Halbuki otursalar, Allah'ım çocuğuma yaptığım bedduadan ve beladan sana tövbe ettim, estağfurullah deyip istiğfar yapsalar, şefkatli bir anne baba olarak çocuğuna davransalar, bela ve beddua okuyarak şeytan musallatına maruz bırakmasalar sorun kalmayacak. Ondan sonra onlar senin evliliğini sürsün diye tabii mecburen gittiler. Çocuk olmuyor diye gittiler ama çocuğu engelleyen onların yaptığı bela ve beddualar. Ne dedilerse ağızlarından ne çıktıysa onları yaşadım. Tam 20 yıldır. Biz uyumadık, gözümüze uyku girmedi. Nasıl diyorsun? Allah da onun uykusunu alsın. Allah onu şöyle yapsın. Ağızdan çıkan ne bela ve beddua varsa Allah'ın izniyle istiğfarları yapmaya başladığı zaman ensi kökünde yerlerini ben sana göstereceğim şimdi. Sağ ve sol kürek altında 2 tane öküz oturuyor. Bak gel göstereyim yerini. Şöyle yat abi. Yüzüstü yat, yüzüstü yüzün boynu yat. Var abicim. Vücudundaki enerjinin biri burada. Nefesini kesiyor mu? Evet. Biri de burada. Biri şurada. Gördün mü? Bu böyle gidiyor. Şuradan kesiliyor mu nefesin? Evet. Şuralar bitiriyor zaten seni, değil mi? Onları bitiriyor. Evet. Yani şu 2 nokta seni sıkan. Buradan bir şey omuzuna doğru seni sıkıyor. Evet. Değil mi? Koydum o kavalara gidiyor. Evet. Bir tane de şurada var. Şurada var bak. Başka bir yanma var mı? Evet. Bu da senin o sıkıntılı yaşadığın dönemlerde çok lanet okudun. İsyan ettin. Evet. O da ondan kaynaklı. Gel abi.
Sen şimdi ne kadar buradasın Osman abi, Abdullah abi? Türkiye'de mi? Heh. Benim için fark etmez. Benim burada 2 ay var. Peder valide nerede abicim? Şimdi Afyon Sandıklı'da. Şimdi buradan direkt gidiyorsun Afyon Sandıklı'ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hiç hocadan bahsetmiyorsun. Asla onları suçlama. Evet. Onları suçlarsa nefsi müdafaya girecekler. Şey yapacaklar, yani çok çeşitli olacak. Ya hata bende diyeceksin. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben küçükken sizi dinlemedim, şey yapmadım. Bir rüya gördüm. Sen ananı babanı üzdün, küçük yaşta sana bir dua ettiler, bela okudular. Bir de onlardan helallik al. 7 gün yaptıkları bir dualardan 1000'er kere tövbe istiğfar etsinler. Ananın babanın duasını al diyeceksin, ben de geldim. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Öp. O kaçıyor mu baba? Onun yaptığı beddua, bak, iyi de beni Abdullah, bak bu önemli. Babanın sana okuduğu lanetle vücuduna giren şeytan senin vücudunda senin sıkandan daha güçlü. Annendeki de güçlü. Ona sarıldığı zaman şöyle mengene gibi, tamam mı? Babaya da öyle, anneye de öyle. Bana diyeceksin haklarınızı helal edin. Bensin bir oğlum. Ne yapalım? Bunlar yapmaz onu. Yaparlar. Hiç vesvese yapma. Hiç vesvese. Buradan Afyon'a kadar beni yorarsın. Getirirsin anneni babanın yanına. Ayaklarım için. Evet. Abdullah abi, annenin babanın yanına kadar yorarsın beni buradan Afyon'a giderim. Bunu yapacaklar. Yapmazlarsa ben giderim. Yapmazlar abi. Yaparlar. Helalliği alacaksın. Bana kalben ve dille yaptığınız beddualardan diyeceksin, tövbe ederim. Güzel gönlünü al. Yemeğe git. Gez. Doğru. Tamam mı? Husumet bittiği an, aramızdaki husumet var ya, bittiği an abicim senden hiçbir şey kalmaz. Bunun sana şimdi seanstan sonra bir tane örneğini izleteceğim. Vücutta bir şeytanın nasıl helak olduğunu göstereceğim. Bu internette yok. Yani sadece anne babanın duasıyla vücutta yanan bir şeytanı izleteceğim sana. Kalbin tam mutmain olacak. 7 günde sende hiçbir rahatsızlık kalmaz, ben oradayım. Onu yapacağız. Ondan sonra evlenirsin de, çocuk da olur, her şey olur. Onlar okudukları belayı geri almadılar, tövbe etmediler. Tövbe etmedikleri için evlendiğinde sana isabet etti. Ya devam da ediyorlardı şimdi. Şimdi devam ediyorlar. Bitireceğiz. Evet, vücudundaki enerji şu an ben sana bunu söylediğimden itibaren sana asla sana helal etmezler, şu etmezler, bu etmezler söyleyecekler. Hiç inanma abicim. Aslanlar gibi helalliği verirler, tövbeyi de ederler. Senden daha ağır olanları gördüm ben. Bir tanesi vardı. Adam 10 yıldır anne babasıyla görüşmemiş. Baba öldüğü anda yaptığı beddua ve lanet tavan yapmış ve kansere yakalanmış. 6 yıldır yatıyor. Gittim ziyarete. Ben 150 kere Kur'an'ı hatim ettim diyor bana. Dedim ki 500 kere hatim etsen ne olacak? Annen babanın kapısını o senedir çalmıyorsun. Onlardan helallik almadan, babanın kabrini ziyaret etmeden can dedim veremezsin. Hasta yatağından kaldırdık. Anne babayı ziyareti yaptı, helalliği aldı, kabrini ziyaret etti. Baba da ölmüş. Adam bir hafta sonra huzur, kalp ve ruhunu teslim etti. Acı çekmedi o bir hafta. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabi geliyor, senin yaptığın, yaşadığın durum gibi aynı, tamam mı? Diyor ki, sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah abi, anam babam bana zulmetse, ben rızalarını almazsam cehenneme girer miyim ya Resulullah diyerek soruyor. Bak, ya Resulullah diyor, annem babam bana zulüm etseler, ben onların rızalarını almazsam cehenneme girer. 3 kez tekrar ediyor bu cevabı. Evet, sana zulmetseler dahi rızalarını almazsan cehenneme girersin diyor. 3 kez. Şimdi onlar zulüm dese,
kavga etse, kızsa da öfkelense de Allah cennetin kapısını onların rızasını almaya bağlı kılmış. Evet, biz nasıl hata yaptıysak onlar da hata yaptılar. Şeytan öfke verdi, kin verdi, nefret verdi, ego verdi, bencillik verdi, kibir verdi. Nefislerinin hoşuna gitti, onları sahiplendiler ve ne yaptılar? Hep benim dediğim olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Sen de bir evin bir oğlu, göz nuruydun. Senin üzerine çok fazla geldiler. Sen her dediklerini yapmayınca belki birini kınadılar, sende bir asilik oluştu. Bu sefer de yapmayınca da bela okumaya başladılar, beddua etmeye başladılar ve seni tetiklediler yani. Beddualar kalkıp küçük yaştan beri yaptığı, okuduğu her beladan bir cin musallat olur. 10.000 tane okusa 10.000 cin seni yerinden kaldırıyor. Ondan sonra da inşallah o şey kalkar. Uykularında rahat uyumaya, ensendeki ağırlıktan kurtulmaya, Bir gün bir saat uyuyamadım. Vallahi. 7 günün sonunda kal orada onların yanında böyle güzel. Gel kontrole. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Aslında belki de sen bunun çözüm olduğunu daha önceden şey yaptın, belki kalbine de doğdu ama gidemezsin abi. Gidemem abi. Götürmez. Çünkü aksi bir insan, hani inatçı bir insandır o. İnatçı yani. Zor bir insandır o. O Zoru başarmak. Bak sen de zor bir insansın. anladın mı? Abdullah abi, sen de zor bir insansın. Bak Ben yıllardır zor bir insan sen de değilim. zorsun. Bak sen de inatçısın. Savaşıyorsun en azından, pes etmiyorsun. Tabii canım ben bu şeyden Yani savaşıyorum ben yine ama Allah yolundan gidiyorum ben. He, biliyorum. Sabır veriyorum ben. Sabrı da oradan alıyorum ben. Evet. Ama Ama inşallah şu şeytanın en büyük silahıdır kin. Kini insanların arasına husumeti koyduğu an o insanın hayatı üzerinde tasarruf ediyor abi. O insanın hayatı üzerinde tasarruf ediyor. Bir istiğfar yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım küçüklüğünden bugüne kızgınlık ve öfkeyle şeytana ve nefsime uyarak kendime hayata, dünyaya gelmeye, yaşamaya, evlenmeye, cinselliğe, çocuk dünyaya getirmeye, çoğalmaya, akrabalarıma, ölmüş ve sağ yakınlarıma, kendime, okuduğum ve söylediğim bütün belalardan, beddualardan, sitemlerden, lanetlerden, kötü sözlerden, sana tövbe ettim estağfurullah ya gaffar, Sana tövbe ettim. estağfurullah ya gaffar, Ya Gaffar. tövbe ettim estağfurullah ya gaffar, Tövbe ettim. estağfurullah ya gaffar, tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Peş peşe devam et. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Devam et abi. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Bir kere daha tekrar edelim. Bunu Tövbe. biraz fazla tekrar edeceğim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahirrahmanirrahim. Euzubillahimine. Enzubillah. Dilim döndü bak. Euzubillahimine. Enzubillah. Şeytanirracim. Şeytanirracim. Bir daha söyle. Enzubillah. Şeytanirracim. Bunu söylüyor musun Euzu'yu? Söylüyorum da burada söyleyemiyorum. Euzubillahimine. Enzubillah. Ya bunları ben hep söylüyordum. Hepsini güzelce okuyorum bunları bak. Şimdi söyleyemiyorum. Şimdi farklı bir dua yapacağız ya o yüzden. Şeytan da bunu biliyor. Abdullah abi.
Euzu billahi mine Eyyüzü billah. Nasıl? Euzu Aklımı billahi çiçeliyor ha. Euzu billahi mine. Eyyüzü billah. Evet. Kalıyor ha. Hayvan Kaldığını biliyorum ben. O şey yaptığını biliyorum hemen. Kaldığını biliyorum ben yani. Evet. Epeydir oradasın. Anne ve babasıyla helalliği aldığında ve anne baba yaptıkları bütün beddua ve sistemlerden tövbe etmeye başladığında ne yapacaksın? Vücutta yanarken bütün şeytanlar seni dinleyecek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Söyle abi. Eyyüzü billah mine şeytanirracim. Euzu billahi mine Eyyüzü billah mine şeytanirracim. şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım kendime, kendime, dünyaya, dünyaya, yaşamaya, yaşamaya, dünyaya gelmeye, dünyaya gelmeye, hayata, hayata, uykuya, uykuya, uyanmaya, uyanmaya, rüyaya, rüyaya, anama, anama, babama, babama, ayrıldığım eşlerime, ayrıldığım eşlerime, onların ailesine, onların ailesine, kardeşlerime, kardeşlerime, sevmeye, sevmeye, aşka aşka ve hayata dair her şeye ve hayata dair her şeye ve anne babamın adına ve anne babamın adına onların yaptığı beddualar onların yaptığı beddualar, ve intizarlar için intizarlar için anam babam anam babam ve kendi adıma ve kendi adıma sana tövbe ediyorum. sana tövbe ediyorum. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Allah'ım sen tövbeleri tekrar tekrar kabul edensin. Allah'ım sen tövbeleri tekrar tekrar kabul edersin. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Allah'ım şahit ol ki Allah'ım şahit ol ki ben ana babama, ben ana babama, soyumdan bütün ölmüş ve sağlara, soyumdan ölmüş ve bütün sağlara, dünya ahiret, dünya ahiret, geçmiş ve gelecek, geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim. tüm haklarımı helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim, şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim, şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım kendi okuduğum bütün bela ve lanetler için, kendi okuduğum bütün bela ve lanetler için, anne babamın okuduğu bütün bela ve lanetler için, ve babamın okuduğu bütün ve lanetler için, bela ve lanetler için, bela ve lanetler için, beddualar için, beddualar için, onların adına onların adına ve kendi adıma ve kendi adıma sana tövbe ettim. sana tövbe ettim. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. Peş peşe devam et abi. Tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar. 5 dakika devam et. Tövbe Tövbe ettim ettim. estağfirullah Estağfurullah ya ya gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah 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 ya gaffar.
Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah. Hafızan gider gibi oluyor mu? Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Hafızan gider gibi oluyor mu? Tövbe ettim. Böyle kalkıp gitmek istiyor musun buradan? Bir daralma oldu mu? Oluyor. Böyle başım bir... Başım bir tuhaflıyor. Evet, tuhaflıyor. Ama istiğfar ettikçe bir rahatlama oluyor. Evet. Biraz kafam rahatladı şu an değil mi? Bir işlemim var, onu yapalım, ondan sonra dur bakalım. Thank you.